Arkadaşlar merhaba. Micros ile ARM programlama derslerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu videoda GLCD'leri yani grafiker LCD'lerin kullanımını öğreneceğiz. Hemen GLCD devremizi inceleyecek olursak GLCD devremizde her zaman olduğu gibi bir adet SMI32F100T6 kullandık. Daha sonra standart olarak bir adet kristal devremiz, bir adet güç kaynağımız. Onun haricinde bir adet 128'e 64 piksellik GLCD kullandık. GLCD'nin pinlerinin sırasıyla bakacak olursak B-30 topraklamaya, reset pinini 15'e, DB7 ile DB0 olan pinleri pin numaralarıyla doğru orantılı şekilde P portlarına yani DB7'yi PB7'ye, DB6'yı PB6'ya gelecek şekilde bağladık. Ondan sonra E pinimizi 14'e, RV pinimizi 13, RS pinimizi 12. pine gelecek şekilde bağlantılarını yaptık. B0'ı parlaklık ayarı olduğu için potansiyometremize bağladık. Daha sonra artımızı, eksimizi ve CS2 ve CS1 pinlerimizi 10 ve 11. pine olmak üzere bağlantımızı yaparak devremizi kurduk. Hemen kod kısmına geçecek olursak New Project kısmından bir adet proje oluşturuyoruz. Next diyoruz. Hemen Profesör kısmından ARM programlama kısmına bir adet GLCD adına klasör oluşturuyoruz. Her zaman olduğu gibi SMI32F100T6'ımızı seçiyoruz. MSI'mizde 8 olarak yazıyoruz. Simülasyonda doğru orantılı çalışması için Next, Finish diyoruz. Ve kodumuz yazmaya hazırdır. Tabi bir kere derliyoruz. Derledikten sonra VPN ve kısmından GLCD kütüphanemizi aktif hale getirmemiz gerekiyor. Bunu dedikten sonra GLCD'ler için kodlamaya yazmaya hazırız. Hemen ilk önce LCD ekranlarda olduğu gibi GLCD'lerde pinleri tamamlamamız gerekiyor. Pinlerimizi belirtmek için gerekli olan kod SBIT yazıyoruz. Daha sonra GLCD GS2 diyoruz. 8 GPU A çizgi ODR nokta B11. Bakacak olursak GLCD'nin CS2 pinini A portunun 11. pinine bağlamış oluyoruz. Bunun gibi 6 tane pinin bağlantısını yapacağız. Hepsini teker teker yazmamak için kopyala yapıştır yapıyorum. 3, 4, 5 ve 6. İlk önce pinlerimizi yazalım hızlı olması için. CS2, CS1, RS, RV, EN ve reset pinlerimizin bağlantıları yapacak. Ondan sonra hangi pin hangi porta geliyorsa sırasıyla yazmamız gerekecek. CS1'i PA 10'a bağlamıştık. RS pinimizi 12'ye, RV pinimizi PA 13'e bağladık. EN pinimizi PA 14'e bağladık. Reset pinimizi ise PA 15'e bağladıktan sonra pinlerimizi tamamlamış olduk. Peki DB0, DB7 olan pinlerimizi nasıl tanımlayacak olursak, yani pinlerimiz DB0 ile DB7 arasında olan pinleri tanımlayacak olursak tek kod ile onları da tanımlayabiliriz. Onun için özel bir kod kullanmamız gerekecek. Hemen onu signet yazıyoruz. Long GLCD data port diyoruz. Input at GPU ve at çizgi IDR noktalı virgül koyuyoruz. Aynı şekilde bunu bir de ODR şeklinde yazacağız. Hemen CTRL diyelim. IDR olan kısım ODR olacak. Input output olacak. Onun haricinde DB0 ile DB7 olan portlarımızı bu sayede belirtmiş olduk. Burada dikkat etmeniz gereken pinleri birbirine doğru orantılı şekilde bağlamak, yani DB0'ı DB7'ye, DB6'yı PB6'ya gelecek şekilde derledikten sonra herhangi bir hata almadık. Pin bağlantılarımız bu kadar. Bundan sonra GLCD'mizin
kodlarını yazmaya başlayabiliriz. GLC'nin kodlarını yazmaya başlayacak olursak her zaman olduğu gibi GLCD init komutuyla GLCD'nin kurulumunu başlatıyoruz. Daha sonra GLCD file komutuyla, tabi ortasına 0 yazarak parantezin, GLCD'mizin ekranını temizliyoruz. Yani GLCD clear olarak da düşünebilirsiniz bunu. GLCD'mizin ekranını temizlemek için GLCD file komutu kullanılır. Ondan sonra biz GLC'mize bir yazı yazdırmak istiyoruz. Fakat yazı yazmadan önce yazının boyutunu, yani fontu seçmemiz gerekiyor. GLCD'lerde 4 tane fon vardır yazı tipi. Bunların en çok kullanılan 5x7'lik yazı tipidir. Hemen onu da kısaca kodlayacak olursak GLCD set font diyoruz. Parantez açıp kapatıyoruz. Daha sonra parantezin içine font GLCD 5x7 virgül 5 virgül 7 virgül 32. Bu standart bir koddur. GLCD'mizin arka plandaki yazının boyutunu, biçimini seçmemiz için gerekli olan bir kodu yazdık. Daha sonra GLCD'mize artık yazıyı yazdırabiliriz. GLCD birite text. Bu kod GLCD'mize yazı yazmamızı sağlayacak. Örnek verecek olursak hemen kendi kanalımızın ismini mühendislik atölye. Tabi Türkçe karakter kullanmıyoruz. Daha sonra virgül 15 virgül 4 virgül 1. Bu sayılar ne anlama geliyor? 15. satır 4. sütuna açık renkte yazıyı yazdır. Bu yazı ekranda 2 saniye kalsın. Genel MS'den 2000 milisaniye, yani 2 saniye kalsın. Ondan sonra ekranımız temizlensin. Yine GLCD file komutunu kullanıyoruz. GLCD'lerin asıl kullanım alanı burada devreye giriyor. Yani artık GLCD'lerin üstüne şekiller çizebiliyorsunuz. Kendi resminizi yapabiliyorsunuz. Olan bir resmi GLCD'ye yansıtabiliyorsunuz. Yani GLCD'nin kullanılması kodları bundan sonra başlıyor. GLCD için birçok komut var. Line var, circle var, rectangle var. Yani her şekil için farklı kod var. İnternetten daha detaylı bakabilirsiniz. Biz şimdilik sadece temel olan kodları yapacağız. Örnek verecek olursak çizgi komutu. Çizgi komutu için GLCD line kullanıyoruz. Parantez açıyoruz. Parantezi kapatıyoruz. Noktalı virgül. Bu parantezin içine diyoruz ki 0 virgül 0 virgül 127 virgül 63 virgül 1. Bu kod ne anlama geliyor? Hemen inceleyecek olursak 0. satır 0. sütundan 127. satır 63. sütuna açık renkte bir adet çizgi çek. Yani çapraz, GLCD'ye çapraz olacak şekilde sol üstten sağ altı bir adet çizgi çekiyoruz. Peki bir de tam zıttı olacak şekilde sol üstten sağ altı çizgi çekmek için de GLCD line kullanıyoruz. Yine aynı şekilde 127 0 0,63,1 diyoruz. Şu an ekranımızda bir çarpı işareti olacak. Sol üstten sağ alta, sağ üstten sol alta olacak şekilde. Bir saniye bekle, hatta bu çarpı 2 saniye beklesin. Çizdikten sonra ekranımız tekrar temizlensin. GLCD file komutuyla. Daha sonra ne var? GLCD circle var, GLCD rectangle var. Yani dikdörtgen, daire çizmek için. Biz bir daire çizelim ekranımızın ortasına.
Bunun için GLCD circle file komutunu kullanıyoruz. Hemen parantez açıp kapatıyoruz. Parantezin içerisine 31 18 2. Bunu yapmamız için bir 31. satır 31. sütuna 18 yarıçaplı açık renkte bir adet daire oluştur. Daha sonra bu daire ekranda 2 saniye kalsın ve silinsin. Tabii biz bunun sürekli olmasını istediğimiz için buraya bir while, genel bir while komutun içinde yazıyoruz. Döngü oluşturacak. While 1 yapıyoruz. Daha sonra programımızı bir kere derliyoruz. Herhangi bir hata almadık. GLCD uygulamamızın ilk videosu olduğu için bu videoyu, bu uygulamayı Proteus programında çalıştıracağız. Proteus programını açıyoruz. Daha önce de vakit kaybı olmaması için daha önceden hazır olarak çizmiştim ben. Devredeki çizimle aynısı birebir. Daha sonra içine kodumuzu atıyoruz. Güç ayarlarını da yaptıktan sonra program çalışmaya hazır. Ve artık sadece geri izlemek kalıyor. Gördüğünüz gibi programımız düzgün çalışmıştır. Yani tabi GLCD grafik çizerken biraz vakit alıyor. Onun haricinde kodlama yazılım kısmında herhangi bir hata yok. Bu videomuz buraya kadar. Eğer gerçekten bu uygulamayı yaparsanız GLCD bu kadar geç gelmiyor. Bu da bilginize, yani direkt çizimler ekrana direkt yansıtılıyor. Simülasyonumuzu durdurduk. Bu videomuz buraya kadar. Eğer video size faydalı olduysa kanala abone olup like atmayı unutmazsanız sevinirim. Hepinize iyi günler.